Askerler bana bakıyor şu anda. Valla şu anda çekim yapmak çok tehlikeli. Bakın askerleri çekmek aslında yasak. Yasak. Allah şu anda birazcık korkarak. Evet. Arkadaşlar herkese selamlar. Mitrovica'dayız. Merhaba. Türk'üm. Siz? Alman. Selam. Adam şey herhalde ya. Roman. Türkçe biliyor burada romanlar. Avrupa'nın en gergin şehirlerinden bir tanesindeyiz ve en gergin noktalarından bir tanesindeyiz. Tabii ki Ukrayna, Rusya vesaire oraları saymıyorum. Burada çözülmeyen bir problem var aslında. Çözülmeyen bir problem doğru mu bilemiyorum. Ben buraya 15 sene önce geldiğimde burada karşı tarafa geçmek imkansızdı. Neredeyiz? Mitrovica şehrindeyiz. Karşı tarafa geçmek imkansızdı. Sırp sniperları vardı. Benim kuzenlerim vesaire geçme diyorlardı. Ben de tabii gidip bir kere geçmiştim şey yapmadan. Bir hafta önce de geldim. Karşı tarafa yürüdüm ve tamamen Sırp tarafını gezdim. Bir sıkıntı çıkmadı. Burada tabii çok tehlikeli arkadaşlar. Tam bana laf atan adam da Sırp tarafında yaşıyor. Şimdi neredeyiz biz? Kosova'dayız. Kısaca anlatayım, ben birazcık dağıttım konuyu, kusura bakmayın. Kosova'dayız. Kosova'nın en kuzeyinde Mitrovica'dayız. Burası benim annemin köyünün olduğu şehir aynı zamanda. Yani ben de buralıyım, bu şehirliyim. İbri Nehri var. Bu İbri Nehri Kosova'nın, Mitrovica'nın kuzeyiyle güneyini ikiye ayırıyor. Yani bir tarafında Sırplar yaşıyor, bir tarafında Arnavutlar yaşıyor. Ne oldu? 90'lı yıllarda Kosova Savaşı'nda burada büyük çatışmalar yaşandı. Sırp tarafından özellikle benim akrabalarımın yaşadığı farklı köylere de bombalar atıldı, insanlar katledildi. Kosova Kurtuluş Ordusu savaştı. UÇK yani Uștrija Cilimtares e Kosoves, Kosova Kurtuluş Ordusu deniyor. Bu köprü çok sembolik. Çünkü karşı taraf neredeyse tamamen Sırp. Nasılsınız? Gelin. Nerelisiniz? Sakaryalıyım ya. Akrabayız o zaman biz. Ben de Sakarya doğumluyum. Soyadınız ne? Burak. Benim soyadım Koparan. Koparan. Pek yabancı gelmedi ya. Haydari var. Bala. Çıkartamadım. Baygori. Ya işte siz buralı mısınız? Yo, buralı değilim. Ben Sakaryalıyım. Arnavut değilsiniz. Arnavut. Ben Sakarya doğumluyum bu arada. Sakarya doğumlu. Ben şeydeyim. 32 evler, 5 köprü ve Serdivan hattındayım. Serdivan. Ben Pamukova'da doğdum. Pamukova'da açıyor. Pamukova'da pek Arnavut olmaz. Manav olur ya. Babam benim polis. Ondan. Polis olduğu için tayinden dolayı. Gezmeye mi gittiniz Sırp tarafına? Bir işlerim vardı. Evrak düzenlemesinden dolayı geçtim. Tamam, Fatih Koparan kanalında izleyebilirsiniz. Koparan. Sıkıntı yok değil mi? Peki Fatih. Yok, rica ederim. Tamam, görüşürüz. Fatih Koparan. Tamam. Peki, görüşürüz. Görüşmek üzere, bay bay. Evet, Sırp tarafında ne işi vardı acaba abimin? İtalyan askerleri koruyor bir tarafı. Bunun burada Kosova polisi var. Kosova polisi koruyor. Karşı tarafta da Mir. Valla şu anda çekim yapmak çok tehlikeli. Yani gerçekten öyle Nepal, Bangladeş'teki gibi yırtamazsınız arkadaşlar. Slavlar çok acımasız bir millettir. Arnavutlar da öyle ama yani Slavlar acımazlar. Benim ismim de pasaportta İskender yazıyor. İskender de buranın halk kahramanı. Fatih desen yine Sırpların nefret ettiği Fatih Sultan Mehmet. Yani nereden baksan adamlar için güzel bir hedefim. Karşı tarafı da İtalyan askerleri koruyor. Carabinieri aslında şey demek herhalde. Carabinieri. Jandarma gibi bir şey, polis gibi bir şey herhalde. Karşı tarafı o koruyor. Birleşmiş Milletler şeyi. Tabii çekim yapmak yasak mı bilmiyorum. Yasaksa da en fazla tutuklanırız. Sırpça yazılar var. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Şimdi şöyle anlatayım, tam ortada anlatayım.
Buradaki Sırplar Sırbistan'a bağlı olduklarını iddia ediyorlar. Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan etti ve dünyada yaklaşık 110 tane ülke tanıyor. Bu Filistin tanınmasının tam tersi gibi Batı dünyası tanıyor. Haritalarla da göstereceğim ben size. Yani Batı dünyası Kosova'yı tanıyor. Batı dünyası derken neyden bahsediyoruz? Japonya da dahil yani doğuda olmasına rağmen. Avustralya, Japonya, Kore, Avrupa Birliği'nde 5 ülke hariç hepsi. İşte Slovakya, İspanya, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Romanya. Bunların hepsinin kendi iç problemleri olduğu için tanımıyorlar Kosova'yı. Sırbistan kendi toprağı olarak kabul ediyor. İşte ABD tanıyor Kosova'yı. Zaten ABD Belgrad'ı bombalayıp savaşı bitiriyor. Ne oluyor? İşte Rusya destek veriyor Sırbistan'a. Bu Ortodoks kardeşliği anlamında. Buradaki Sırplar diyor ki ya Mitrovica'nın haritada burası Kosova'ya ait. Amerika böyle tanıyor. Avrupa Birliği'nin büyük kısmı böyle tanıyor. Ama Sırbistan diyor ki tüm Kosova benim diyor. Kosovo ye Serbiya diyor. Buradaki kısım yani Kosova'nın içinde kalan Sırpların yoğun olduğu bölgede sadece burası. Yine içlerde böyle küçük köyler vesaire var Sırpların yaşadığı ama Mitrovica'nın kuzeyinin çoğunluğu Sırp. Biz diyor bağlanmayız diyor Kosova'ya. Bizi ilgilendirmez diyor. Biz diyor Kosova'nın devletini de tanımıyoruz diyor yani Kosova'nın devletinin varlığını. Yani burası çok sıkı bir önlem. Bu KFOR askerleri. Vallahi ben bu kadar çekebileceğimi zannetmiyordum. Bu köprü önceden tamamen kapalıydı. Şu anda geçişleri açılmış. İnsanlar çoluk çocuklarıyla geçiyorlar ama iç bölgelerde birazcık tehlikeli. Ben yine geçeceğim sizin için. Bu KFOR yani bu askerler Kosova'da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğinde çok uluslu barış gücü. 4443 tane askeri var. Şu anda sınırı koruyanlar İtalyanlar. İtalyan askerleri. Ve Sırp tarafına geçtik. Bakın ileride Sırp bayraklarını göreceksiniz. Yine Sırp anıtları. Vallahi sizin için çok büyük tehlikeye atılıyorum arkadaşlar. Gerçekten tehlikeli. Yani öyle böyle değil. Havanın sıcak olması bir avantaj. Bakın burada Sırp anıtı var. Yine arkada rüzgardan yırtılmış Sırp bayrağı var. Bunlar Sırp evleri. Karşıda Kosova. Tabii Sırpların tarafı çok bakımsız çünkü Sırbistan'dan da çok büyük paralar gelmiyor. Şu anda KFOR'un komutanı Türk Özkan Ulutaş ismi. Burada sıkıntı olursa iki millet arasında güvenliği sağlıyorlar KFOR askerleri. Kosova Force yani Kosova güçleri. Helikopter nereye gidiyor bilmiyorum. Evet dediğim gibi burada bakın bu askerleri çekmek aslında yasak. Yasak. Allah şu anda birazcık korkarak evet öyle her yere giriyorum ama bakın şöyle bir durum var. Atıyorum Meksika'dasınız vesaire. Meksika'da şöyle bir problem var. Baktığı zaman Amerikalıyım ben onlar için yani. Beyaz Amerikalıyım. Salak diyor, geç diyor tamam mı? Ama şeyde durum farklı yani. Buralarda askerler bana bakıyor şu anda. Evet ben size uzaktan göstereceğim çünkü yani ciddi anlamda tehlikeli. Burada Sırp bayrakları. Görüyorsunuz zaten. Artık fakirlikten bayrakları da yırtılmış birazcık. Bakın Kosovska Mitrovica diyor. Kiril alfabesiyle yazıyor. Şu ileride bir tane Sırp kralının heykeli var. Ben geçen gittim. Ayaklarım geri gidiyor ha. Böyle Sırp biraları, Sırp parası her şey burada geçiyor. Ama hala Kosova'nın içindesiniz. Boykot diyor. Çarşısı burası. İleride kafeler var. Oralarda çok fazla genç olduğu için girmeyeceğim. Çünkü kesin birisi çıkıp sen kimsin diye soracak. Evet Sırp bayrakları. Nasıl kaşınıyorum ama ya ben tam bir kaşınma şeyiyim. Bakın 10-15 sene önce köprünün yanına yaklaştırmıyorlardı beni. Özellikle bu kesim çok milliyetçi. Çok aşırı. Ay. Bakıyor. Kaç Fatih. Koferen kaç. Ersil Library. Kosova tarafı çok daha modern bu taraftan. Biz geçelim abi bizim tarafımıza. Şimdi yeni Kosova plakaları kabul edilmeye başladı. Ama
Sırp plakaları da dolaşabiliyor. Bunlara da kimse bir şey diyemiyor. Genel olarak zaten Sırp plakaları SRB halinde görebiliyorsunuz. Çok ilginç bir şekilde köprüyü geçenler, dikkat ediyorum, hep romanlara benziyorlar köprüyü geçenler. Yani muhtemelen karşıda yaşayıp bu tarafta çalışan vesaire romanlar var. Roman olmak güzel iş yani. Hani Çingene aslında roman dememek lazım. Yani Çingeneler Çingene denmesini istiyor. Onun için Çingene diyeyim ben. Romanların rahatlığı da bu. İki tarafta da zaten eziliyor adamlar ya. Hiç şeyleri yok yani. Biz işimize bakarız diyor. Helal olsun. Kardeşlerim benim. Bakın Sırpların basket sahası ne güzel. Basketbolda neden ileride olduklarını da görüyorsunuz. Tam tehlikeli bölgeye de yapmışlar. Evet, bunlar yine Karabinieri. Burada Arnavutlar yine tam ucuna kadar gelip burada uyuşturuyor. Çilimtares, Ekosoves, Arnavutluk yazmışlar. Bu taraftan böyle. Aslında çocuklarla, şimdi bak geliyorlar o çocuklar. Bir röportaj yapsak mı ya? Gel. Where are you from? Mitrovica. Mitrovica. Yeah. I am from Mitrovica too. You're Albanian? Çipler? No, Goranian. What? Goranian. Gora. Yes, You? all of this. Gel, I need you. I want to do documentary about the Gora people. Yes? Where do you live? This side? Yes, in Bosniak. Is Bosniačka street. What? You live in the Serbian side? Yes. Yes. Gorani people is living in the south, right? Half. Many lives in Albanian side, many live in Serbian side. Gorani people. Yes. Şimdi bu çocuklar Goralılar. Goralılar güneyde yaşıyor aslında. Yani Goralı diye bir millet var. Bunları çekeceğim size güneyinde. Cem Yılmaz'ın Gora filminin esprisi de burada. Cem Yılmaz bizim orduda görev yapıyor. Kosova'ya geliyor. İşte burada komedi vesaire yapıyor asker olarak vesaire, ne yapıyorsa artık. Bildiğim programlara falan çıkıyordu. Gora ismini de muhtemelen buradan görmüş. Ceku, Meku var ya, onlar hep Arnavutça isimler böyle saçma sapan. Tabii size saçma sapan geliyor ama burada isim yani Kosova'da. Çocuklar Goralı. Bunların dili tabii Bosniak, Boşnakça, Sırpça. Böyle olunca da doğal olarak bu tarafta yaşıyorlar. Ama asıl güneyde yaşıyorlar Goralılar. Yani Dragaş, Arnavutluk sınırında. Şöyle bir anekdot var. Tabii ki bunlar Sırpça konuştukları için Yugoslavya'nın dağılması sırasında yapmışlar bolca. İspiklemişler arkadaşlar. Kosova'dan Arnavutluğa kaçan askerleri vesaire, burada o grubun ismini söylemeyeyim, İspiyonlamışlar. Bayağı kimseyi geçirmiyorlarmış. Onun için böyle bir araları bozuk mu desem. Yani onlar fazla kalmamış ama öyle bir şey var yani. Bizi savaşta Sırplara sattınız diye var. Ben de tabii ki tam bir kral olarak girdim içine. Girdim lan, ne olacak? Ne yapabilirler yani? En fazla keserler götümü. Burada daha mı ucuzdur acaba şeyler? Apatek, bakın Sırp bayrakları var. Böyle. Vallahi burayı çekmiş bir manyak var mıdır? Bilmiyorum. Yani Amerikalı, İngilizler vesaire çekmiş olabilir de, ama burada kamerayla girmek çok akıl işi değil. İnsanların tipi değişti. Allah, Arnavut kızları daha güzel ama Sırp kızları da güzeller yani. Belirtelim bunu her zaman. Osmanlı'ya karşı savaşmış. Buradaki en büyük gurur, onun heykeline götürmek istiyorum. Spor mağazası var. Ben buraya ikinci kez giriyorum ama kamerayla girmek birazcık sıkıntılı. Burada da Kolombiya müzikleri çalıyor. Lan bunlar da hep aygır gibi oluyorlar, yemin ediyorum. Bunlarla kavga da edemezsin. Fransız amca gibi de değil yani. Var ya, Jokic. Hepsi bir Jokic. Burada bu arada cidden yani. Arnavutlar da iri de bunlar ayrı iri. Yani gelip sana Jokic gibi bir herif servis yapabiliyor yani. Restoranda öyle iriler. Burada Lazar, Sırp kralı. Grigoriye
Grigoriy Stefanovic Chervin. And this here? Çarlazar, evet. Çarlazar. Nasıl ama saf turist ayağını yatıyorum. Ben tam bir şeyim ya. Çarlazar Osmanlı ile savaşıyor. Güzel heykel ama. Kocaman. Selfie yapayım da benim Arnavut arkadaşlara atayım. Çıldırsınlar. Çarlazar. Burada, şurada yine bir heykel var. Bakın ne diyor? Kosova, Sırbistan diyor. Sırbistan'a aittir diyor. Kırım, Rusya'nındır diyor. Kosova, ye Serbiya, Kosova'ya Rusya. Bu tabi što diyor. Şöyle atayım bunu da. Kafayı yesin arkadaşlarım. Ben artık kendi adıma challenge'ımı yaptım, açtım arkadaşlar. Gerçekten bundan sonra her yere girerim herhalde. Giremeyeceğim bir yer yok. Tabi çıkabilecek miyiz ona da bakacağız. Yine burada Rus askerlerini gösteriyor. Bunları çekeyim. Yine burada Sırp kartalı Kosovska Mitrovica diyor. Bunların Mitrovica'yı Kosova diyorlar. Ama benim annemin memleketi her zaman Arnavut'tu. Arnavut kalacak. Bunu da burada söylüyorum. Sırp bayrağı. Kafede 20 kız var, 2 tane erkek var. Kafedeki herkes bana bakıyor. Ay, ne güzel gülüyorsun sen. Ölürüm sana, ölürüm şiddetli. Yaktın beni hain. Bir Sırp kızına vuruldum. Dınınım dınınım dınınım. Anam adamın kafaya bak gel. Yemin ediyorum en az 50 kişi öldürmüştür bu kesmiştir. Tipe bak. Tövbe yarabbim. Ay nasıl korkunç. Anlattığı da şey. Gözlere bak aman Allah'ım. Oley. Evet. Sırp bayraklarının yırtılmamış şu an. Abi insanlar mesela hadi bunları asıyorsunuz. Ya bu arada bölünmelerine izin verilmiyor yani. Burada bir görüntü var. Kosova'ya geliyor NATO askerleri. İşte Sırp komutan konuşuyor NATO askeriyle. NATO askeri Alman sanırım komutanı. Şey diyor. 5 dakikanız var diyor. Kosova'yı terk etmek için diyor. Sırp komutan konuşmaya başlıyor. Alman şey diyor. 3 dakikanız kaldı diyor. Şu anda diyor 3 dakikanız kaldı diyor. Tıpış tıpış kaçıyorlar. Bu da muhtemelen savaş sırasında ölmüş bir genç. Kayıp bir genç. Lazar'ın heykeline kadar götürdüm. Artık köprüyü de geçelim. Güzel Arnavut yemeklerinden tadalım yani. Ha, bu da bu arada Mitrovica'nın önemli anıtlarından. Şu görüyor musunuz? Ben size yine fotoğrafla gösteririm. Şöyle diye büyütüyoruz. Bu şey anıtı. Madenci anıtı. Buradaki onun hemen altında bir maden var. Eski mi kullanılıyor mu bilmiyorum ama bu madenci anıtı zaten maden olarak çok zengin, çok bereketli bu topraklar. O sebeple bırakmak istemiyor Sırbistan. Sırbistan içinde Arnavutların yaşadığı Preševa Vadisi var. Takas edelim falan diyenler çıktı böyle ama Arnavutlar da burayı vermek istemiyorlar. Çünkü yani maden olarak çok kıymetli. Buranın kuzeyinden Niš şehri. Ben oradan geliyorum. Benim soyadım Koparan ya. Kopran aslında köyün ismi. Kopran. Latince'de bakır. Copper var ya İngilizce. Copper deniyor. Kopran. Benim soyadım aslında koparmaktan gelmiyor. Kopran. Yani bakır madenlerinden geliyor. İnanılmaz maden olarak kıymetli bir arazi. Mitrovica'nın Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgesinden çıktık. Arnavutların daha yoğun olarak yaşadığı bölgesine geldik. En de sonunda tabii ki Sırplar kabul edecek. İşte yavaş yavaş kabul etmişler bile görüldüğü gibi. Ama her zaman problem yaratmaya da devam edecekler. Çünkü bu iki millet de birbirinden inatçı iki millet. Niš, buralar öyle bir Osmanlı Türk toprağı ki zamanında arkadaşlar. İşte savaşlardan sonra Osmanlı heyeti gidiyor. İşte pazarlık ediyorlar Sırp-Rus heyetiyle. Şey diyor, Niš'i diyor bize vereceksiniz diyor. Osmanlı heyeti tepki gösteriyor, şey diyor. Hey diyor, iyi o zaman diyor, size diyor şeyi de verelim diyor, İstanbul'da verelim diyor yani. Niš o dönem İstanbul kadar Osmanlı toprağı, bizim toprağımız yani.
Şimdi tabii unutturulduk. Aşağılık kompleksi aşılamaya çalışıyorlar yıllardır bize. Aslında biz büyük bir imparatorluğun çocuklarıyız hepimiz. Bunu Twitter'da da anlatıyoruz. Ne yazık ki etrafımız, her yerimiz düşmanlarla sarılmış durumda. Çeşmenin de güzelliğine bakın. İnşaat. Burada tabii Kosova bayrağı yerine Arnavutluk bayrağını asmışlar. Onlar da inat ediyorlar. Vallahi bayağı eski bir şeye benziyor ya. Kosova tarafının çok daha güzel. Tabii ki yine Arnavutluk bayraklarını görüyorsunuz burada. Yoğun olarak. Kosova bayrağı şu sağdaki. Arnavutluk'taki Arnavutlarla Kosova'daki Arnavutlar aynı millet. Ama iki farklı diyalekt konuşuyorlar. Tosk ve Gega diye iki farklı diyalekt konuşuyorlar. Bakın burada da ünlü Arnavut oyuncular. Sırbistan'ın merkezi. Bunlar UÇK, işte Kosova Kurtuluş Ordusu savaşçıları. Burada dil değişiyor. Mesela sözde daha zengin, Sırp tarafı. Ama bakın burası çok daha iyi durumda. Güneyde olduğu için ve Kosova'ya bağlı olduğu için onlar da ortada kalmışlar. Sırbistan da belli ki çok yatırım yapmıyor oralara. Belki bunun siyasi sebebi olabilir. Bir börekçi bulacağım. Mitrovica'ya gelmişken börek yememek olmaz. Bu Kosova bayrağı. Bu Kosova bayrağı normalde 6 tane milleti temsil ediyor. Bu arada bu şehirde Türkçe'de resmi dillerden bir tanesi. Belediye binasını göstereceğim size. Fotoğrafını koyayım. Türkçe Mitrovica Belediyesi yazıyor. 6 milleti ifade ediyor 6 yıldız. İşte Gora, Türk, Arnavut, Sırp, Roma yani Çingeneler olabilir. Boşnaklar olabilir. Şimdi aklıma gelmedi, başka da olur. Bosniyak da var burada çünkü nüfus olarak. KFC var. Burada da gençler kafelerde. Tabi burası çok daha canlı. Bunlar biraz modern kafeler. Börekçi mi o? Yok. Miş, etçi. Miş et demek. Miştore. Bu da etçi. Köftelere bakın. Kocaman kocaman. Burada et çok ucuz. O konuları da anlatacağız size. Bitmiyor. Yok mudur bir bürektore? Bürektore, börekçi demek. Bürektore. Un. Filia. Niye? Niye bakalım ne kadarmış bir tanesi. Bu filia arkadaşlar. Benim annemin de yaptığı ünlü Arnavut böreği fırında. Oh! Elleri daldırmasaydın iyiydi de artık yiyeceğiz, ne yapalım. Buna filiz deniyor arkadaşlar. Arnavutların taktığı şapka. Şu kocaman börek 1,5 euro arkadaşlar. Türk. Oh no please almıyorum. Ay olmaz. Vallahi olmaz. Metal. No olmaz. Metal. Dur. Vereceğim. Hah. Doğru. Şunfalim derit. Hadi pre. Şunfalim derit. Para almam diyor Türk'ten diyor. Ya. Görüyor musunuz? Uf, etlere bakın arkadaşlar. Bir de diyorlar ki Arnavutlar Türkleri sevmez. Bakın Türk dedim, para almadı ya. Yani belki zor geçiren insan bunlar ama ne kadar seviyorlar bizim milletimizi. Onun için algılara düşmeyin. Oyun yapmayın, oyun. Biz dost milletleriz, Arnavutlar, Türkler. Tabii ki arada kötü niyetli olan, kötü insanlar olacak. Ama bir kişiyi gösterip 100 kişi böyle demek büyük alçaklık. Bu sebeple düşmeyin. Şimdi bir yere oturup bunu yiyeceğim. Tadını da söyleyeceğim size. Ayemir. Oh. Benim çocukluğuma benziyor aynı. Hadi bakalım. Evet. Anne, senin yaptığın kadar değildir ama vallahi aynı tat ya. Çok güzel.
Enfes. Filia. Tüm Kosova'da yiyebilirsiniz. Hava çok sıcak, ölüyorum. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.